Yolda olmanın, yola çıkmanın, bir yere varma telaşından uzak bir yolculuğun en güzel yanı anda kalabilmektir ya. Evet, bugünlerde belki çağımızda hayat biraz hızlandı. Biraz değil, epey hızlandı ama bunun tam tersi olarak gerçeklerden de bahsedebiliriz. Bir sürü felsefe yapabiliriz. Evet. Ama sanki böyle biraz durup yavaşlamak lazım. Çünkü kendi yaşamım ve gördüğüm yaşam hikayelerinden de tecrübe ettim ki çoğu insanı bir yere varmak değil, yolda olmak büyütüyor. Şimdi de bir 14 dönüm mandalina bahçesindeyiz. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ortakent civarında. Merkeze aslında yakışmayacak kelimesini olumlu bir şekilde kullanayım. Bir yerdeyiz. 14 dönüm bir mandalina bahçesi de bu bizim mutluluğumuz. Şu anda da mandalina ile açayım dedim videoyu. Değişik bir yaşam hikayesi. Bahsettiğim gibi yolda olmaktan ve o şekilde büyüyüp öğrenmekten keyif alan bir kardeşimizle beraberiz. Yeni bir yaşam hikayesi ve bir tecrübeyle sizleri baş başa bırakıyorum. Hazırız. Hazırız abi. Hazır mısın şu anda? Hazırız abi. Evet, hadi bakalım. Evet Murat abicim, hoş geldin. Ayaklarınıza sağlık. İsmim Ahmet Taha Şentürk, 37 yaşındayım. Böyle Bodrum'un içinde, şehirden uzak ama bir o kadar da şehire yakın, doğanın içinde sade bir vatandaşım. 30 yaşında böyle ufak bir operasyon geçirdim. Sinirden, stresten. Pıhtı mı atmış? Pıhtı atıyormuş o sırada. Bilgin var mı? Hiç abi, sıfır, ne bilgisi. Öğretilerinden biridir. Bir gün bir iş yapıyorduk. Dedi ki dur. Dedim ki ne oldu abi? Sayılı nefesi bitti. Son lokmasını dükkanda yedi ve vefat etti abi. Ha, burada ne yapıyorsun? Burayı kiraladın. Evet. Burası mandalina bahçesi var. Bu mandalina'nın bakımlarını sen mi yapacaksın? Sana bıraktım mı? Evini tanıt diyeceğim. Daha cümlem bitmeden Ev bitti. ev bitti. Ya bu kadarım abi işte. Bu musun? Şimdi profilin nasıl biliyor musun? Evet. Biraz videodan önce konuştuk. Senin sanki ailenle ilgili veya işte kız arkadaşınla ilgili, eşinle alakalı sanki büyük şeylerde bir şeyler yaşamışsın da işte tek başına kendini böyle köye, kırsala vermişsin. Böyle kocaman bir bahçenin içinde ufacık bir kulübede yaşıyor gibi bir fotoğraf var ya genelde bu coğrafyada. Değil mi? Öyle olur değil mi? Bodrum'a gelenlerde. Ama az önce bir şey anlattım. Bu arada hani biliyorsunuz videolarda böyle biraz dinliyorum hemen başlıyorum. Yani biraz benim merak ettiğim şeyler de olacak çünkü ben de yaşamla beraber götürüyorum. Ya, nedir olayın senin? Şöyle abi, herkesin hayatında inişler çıkışlar oluyor tabii. Hayat hani senle de daha önce konuştuğumuz gibi lineer bir çizgi değil, diagonal yani. İnişler çıkışlar oluyor. Yani burası bana çok böyle tesadüfi geldi. Yani istediğim hayalini kur, daha bana bir yer çiz deseydin abi, ben gözüm kapalı sana burayı çizerdim. İstanbul'da büyüdüm, İstanbul'a hizmet ettim, orada çalıştım. Tabii ki kurumsal bir hayatımız vardı. O kurumsallığın içinde işte o hırslar, o rekabet, o mücadele. Bir yerde şalteri indirdim ya. Çok fazla hikaye dinlediğim için bazen mental yorgunluk da olabiliyor. Bana çok farklı bir şey söyle. Kurumsal hayatta yaşadın, beyaz yakasın, AVM'ye gidiyordun, çok fazla alışveriş yapıyordun. Okey. Evet abi. Birçok insan seni dinliyor ve insanların hayatlarını değiştirmeye çalışmıyoruz ama biz yoldayız diyoruz ya. Kesinlikle. Abi altı dolu ne söylersin bana? Yani tabii ki kişisel de olabilir. Abi Senin öncelikle hayatın başka şöyle, olabilir. yani her türlü yaşama, her türlü şeye saygım sonsuz. 30 yaşında böyle ufak bir operasyon geçirdim. Sinirden, stresten dolayı doktora migren ağrısı diye gittim. Doktor dedi ki ya arkadaş buraya nasıl geldin? Senin beğene pompalanan damarlarda tıkanıklık var. Dediler ki anjiyo. Dedim okey. Anjiyo olduk abi. Böyle mi karşıladın? Tamam. Evet abi, yani ne yapabilirim ki? Ne diyebilirim ki? Yani hayır asla ben bunu kabul edemem de diyemezdik ki abi. Evet. Böyle olunca da abi işte açtılar damarları, porçözü verdiler abi. O iyi bir yıkadılar Evet orayı. evet abi, yani Pıhtı mı atmış? pıhtı atıyormuş o sırada, Wow. benim bulunduğum sırada. %20 ile kafa bu kadar çalışıyorsa abi %80'in çıktığında kafa daha çok çalışmaya başladı. Kafa daha çok çalışınca birazcık uyanış başladı. Kurtuldun mu bu arada? Evet hastalıktan? evet evet. Abi bu bir hastalık değil ya aslında Veya baktığın zaman. nedir? Evet, bu bir genetik miras. Ha, babadan, Bu herkes anneden- oluyor. Çok sağlıklı insanlarda da olabilir, sporcu insanlarda da olabilir. Bu genetik bir miras abi. Nasıl göz rengi, işte ten rengi, işte boy, kilo varsa bu da genetik bir miras. Abi bak mesela az önce yemek yedik ya. Evet. İşte gelen siparişimizde böyle bir
fazlalığımız oldu. Bunu yiyemedik. Bizim böyle kapımıza gelen böyle ufak bir arkadaşımız Nerede var. gözükmüyor? Ha, Artık kıyıcının şurada. uykusuna girmiş olabilir. Evet. Şurada. Evet. Herkesin Abi- bir bahçesine gelir bu. Evet. Evet abi, bunun hastası abi. Ver marul yesin. Şimdi bu nasıl ziyan olacak ki? Ben bunu nasıl çöpe atayım ki abi? Atamam ki. Nasıl atacağım? Bir şey ziyan olmuyor diyorsun yani. Olmuyor. Çünkü ziyan olacak kadar üretmiyoruz. İhtiyacımız kadar mesela. Sen de az önce konuştun. İhtiyacım kadar yiyorum abi. İhtiyacımın fazlasını yemiyorum. Sonra çocukluk arkadaşlarım benim Bodrum'da yaşıyorlardı. Ben çok özeniyordum ona açıkçası yani. Ulan adamlar Bodrum'dalar, ne güzel işte deniz, orman, güneş, işte sürekli tatil modundalar falan. Ben de o sırada işte istifa ettim. Dediler ki hadi Bodrum'a gidiyoruz bir hafta bizim çocukların yanına. İyi dedim ki gidelim. Bir bavulu yaptım abi, geldim. Ben dönmedim abi. Ne yapmaya karar verdin? Nasıl Abi geçiniyordun o aralar? şöyle oldu. Burada yaşayan diğer çocukluk arkadaşımın düzeni kuruluydu. Benim onun gibi çok büyük bir avantajım oldu. O bana çok, o ve ailesi aşırı yardımcı oldular. Yani kapılarını açtılar, sofralarını, işlerini açtılar. Onların haklarını ödeyemem yani. Burada kendi evlatlarıymış gibi bizi koruyup kolladılar. Onlar da o sırada bir üretim işi yapıyorlardı. Dedi ki yapabilir misin? Dedim ki ne demek, şeref duyarım dedim Ne yani. üretimi? Store perde üretiyorlardı. Perde. O zaman yeni bir store perde atölyesi kurmuşlardı. Bilgin var mı? Hiç abi, sıfır, ne bilgisi. Ama Ben seni- store'u evde sadece kayışını çekmişim yani. Hiçbir şey yok ki Anne abi. demiş ki perdeleri takar mısın Evet falan. abi. Abi burada olmaktan o an keyif aldığım için, kendimi o an burada mutlu hissettiğim için, bir şekilde hayatın idame edilmesi gerektiği için, askeri düzeyde hayatta kalabilmek için sonuçta herkes günün sonunda bir meta için çalışıyor. Sanki bazı insanlarda ve sende de bilmiyorum, şu an devam ediyoruz konuşmaya ama gördüğüm kadarıyla bazı insanlar için yerler çok önemli değil. Değil abi. Hayatlar aidiyet oluşturuyor. Kesinlikle Yani abi. Bodrum, Malatya, Adana, işte Ege bölgesi, Muğla, Antalya Sıfır değil abi, de sıfır. yani o içinde bulunduğun hayat farklı. Şu anki Yani- senin hayat tarzın Aynen. Nasıl Şey açıklarsın? gelebilir şimdi bizi izleyecek olanlara. Ya arkadaş işte gittin, arkadaşların oradaydı, kurulu düzene gittin, öyle ben de giderim de. Gelin. Kurulu düzeniniz olan arkadaşlarınızın yanınıza gidin. Deneyin abi. bu da bir yola çıkış. Evet, Mesela deneyin dedin ya yani. bana birileri yardım etti. Evet. Mesela o yola çıktığın için o yardım edenleri gördün. Evet Öyle abi. mi deriz? Evet, kesinlikle öyle diyebiliriz. Başladın ve perdeci oldun. Abi başladık. Birkaç kere denedik, yanıldık, yanlış yaptım. Dedim ki tamam okey hadi sen git. Abi o sırada pat diye pandemi geldi. Dediler ki pandemi oldu. Dedik ki pandemi ne arkadaş? Ben Covid oldum abi. Atölyede başladım tek başıma. Açtım müziğimi. Çalışmaya başladım. O çalışma nasıl geldi abi bana biliyor musun? Terapi ya. Kafam boy resetlendi. Vücudum kendini yeniledi. Bakış açım değişti. Ki bu arkadaşım bana hayattaki en büyük öğretilerinden biridir. Bir gün bir iş yapıyorduk. Tıkandım bir yerde. Yani öğrettiği şekilde yapmaya çalışıyorum ama kafa onu ezberlemiş ya. Yapamadım. Dedi ki dur. Dedim ki ne oldu abi? Olmuyor mu dedi. Olmuyor dedim abi. Bakış açını değiştir dedi o zaman. Abi bende bir ampul daha yandı. Evet abi yolda gidiyorsun. Tıkandı mı? Değiştir yolunu. Bakış açını değiştir. O zaman işte krizleri alternatife çevirebiliyorsun. O yolun içindeyken bir yol tıkandığı zaman başka yollara denemeye gidiyorsun ve bunu deneyimliyorsun. O zamandan başlayan hikayeyle işte abi bugüne geldi hikaye. Şimdi izleyenler de demesin ya bunun çocuğun boynunda tasması var falan filan. Yok yani bu tamamen şu anda- tasma var. tasma var ve linç yemeyelim yani işte tasma, oyun tasmasıyla geziyor. Hayır yani o tamamen onun eğitim tasması ve şu anda eğitim saatindeyiz. Ha, evet. Bu çekimler bazen planlı oluyor ama bazen de plansız oluyor. Plansız çekimlerden bir tanesi, ben nereye geldiğimi bilmiyordum açıkçası. Yani sadece daha yani aynı kafada olarak gördüğü bir insanla tanışmak istedi ve beni davet etti. Böyle güzel dil kullanılmış mesajlara ben dönüş yapabiliyorum. Şu anda gayrimenkul inşaat tarafı var. Aynı zamanda bir yazılım tarafı var. İşte müzik prodüksiyon tarafı oldu geçtiğimiz aylarda. Çok değerli arkadaşlarımla bir araya geldik ve burada bir stüdyo açtık Bodrum'da. Onlar devam ediyor ve aynı zamanda şu anda Kaz Dağları'nda Çanakkale'nin Ayvacık bölgesinde devletten bir arazi kiraladık. Orası da 40 dönüme yakın. 50 tane kovan koyduk. İlk arılarımızın ilk hasatını aldık. Evet. ballarımızı aldık. Arıcılığa da Abi başladım da yani hayatımdaki en tehlikeli şeyi yapıyorum galiba. Neden? Çünkü arıya alerjim var abi. Öyle mi? Soksalar helva mı yiyecekler?
Sen üzerine Beni gidiyorsun. ortak aldılar abi çok ya. Ya da şimdi aydın bilerek almış olabilirler abi. Beni öldürüp devam edecekler yani. Ya bazen arkadaşlarım alıyor işte bu Bodrum'da şu anda yaşayan arkadaşlarım. Abi sabah saat 5.30. Biliyorlar benim ayakta olduğumu. Taha evet. Abi uyumam lazım. He direkt. Abi adamın evi 2 sokak arkada zaten. Diyor ki gelip sen de uyumam lazım. Abi 1 oldu 2 oldu. Bu ne ya dedim. Mor çatıya döndü dedim evde yani. Uyumak isteyen benim eve gelir. Uyku terapi merkezi açacağım en sonunda abi. Şu yolda yürümesi baksana abi. Şu yola Abi. bakar mısın? Şu yolun derinliğine bak. Bir sürü şey anlatıyor. Ne yazsan gider burada şimdi. Abi ne yazsan Şuraya bak. güzel. Uzun süre İstanbul'da yiyecek içecek sektöründe görev aldım. Bunları yaparken de hayatımın bir tarafında işte gayrimenkul inşaat tarafı da vardı. Ve en son işte İstanbul'dayken en son yaptığım iş yine restorancılıktı. Restorancılık gelip hizmet alan için çok keyifli bir şey ama o işin içinde olanlar için o kadar keyifli olmuyor. Çok kişi vardır şu an eminim. İnsanla birebir olmak, işte bir yemek servis vermek, o insanların mutluluğunu görmek çok önemli, çok güzel bir şey ama bir bu kadar da problemli bir sürü vakalar oldu yani. Bu yıpratıyor değil mi? Abi yıpratıyor yani. Şöyle söyleyeyim, sektörel olarak bir sektörde en kötü ne görebilirsin değil mi? Abi misafirimiz yemek yedi, sayılı nefesi bitti, son lokmasını dükkanda yedi ve vefat etti abi. Hani hayat bu kadar. Yani şey derler ya işte 2 ezan arasında ölürken ve doğarken. O kadar abi. Bunlar birikti. Şey oldu. Yoruluyorsun abi. Tabii her yerde çok olabilir çalışıyordum de. çünkü. Aşırı hop. Aşırı şeydim yani işkoliktim. Her videoda çarpıyor bir şey. diyelim. Evet ya. Tamam. Süleyman Bey'in neyse son anda Görmedim ben olaya okey. olmuştum da. Ha burada ne yapıyorsun? Burayı kiraladın. Evet. Burası mandalina bahçesi var. Bu mandalina'nın bakımlarını sen mi yapacaksın? Sana bıraktı mı? Abi mal sahibi? şöyle Nedir? evet sağ olsunlar arazinin belli bir kısmı kendi kardeşleri arasında pay edilmiş. Hı hı. Şu anda bu gezdiğimiz arazideki tüm işte meyvelerin, sebzelerin tüm sorumluluğu bende, benim üstüme geçti. Bunların hepsine şu anda çalışıyorum. Mesela ben geleli buraya abi 4 ay oldu. Bu ağaçların hiçbirinde meyve yoktu. Çünkü geçtiğimiz dönemde işte gördün abi işte normalde sulama sistemi var ama bir anlaşmazlık olmuş galiba. Çalıştırmamışlar. Bu sene kısmetse çalıştıracağım ben. Şimdi bu kadar şey varken abi bunlarla yokmuş gibi davranmak, bunlarla aşırı neşir olmamak haksızlık ya. Yalnız mısın? Tek başına mısın? Abi tek başıma yaşıyorum. Yalnız asla değilim. İkisinde arasında fark var. Değiliz abi. Çok fark var. Aşırı fark var. Şu yakanda asılı mikrofon bile yalnız değil. Evet. Bir gün boynuna takılacak bir kişiyi arıyor. Evet Mutlaka abi. gelecek abi. o. Şurada bir tane mangal var mesela. Aynen. Bir gün gelecek eti bekliyor. Evet abi. Ne bileyim şurada bir ağaç var kendine sarılacak birini bekliyor bir gün. Kesinlikle abi. Ve bu arada bir siteyle yan yana. Evet şu abi. anda. Mesela bak şurayı Burada bir bir çevirir yaşam misin? var yani. Bak abi şurayı bir çevirdi. Şimdi bu tarafa çevir abi değil mi? Enteresan değil mi? Burada başka bir hayat var. Burada başka bir hayat Bambaşka var. hayat var Ve ve bu dünya iyisi insanlar komşuların. komşuların değil mi? Mesela Evet abi. sen buraya geldin tek başına yaşıyorsun burada. Burada hep aileler var. Evet. Hani nasıl bu karşılama? Abi hepsi beni zaten böyle hani Belli bir şeyi aşmış insanlar mı? evet abi. Hepsi aile oldukları için gerçekten çok samimi bir şekilde beni karşıladılar. Tanıştık. İşte yılbaşında onlar kendi aralarında bir yemek verdiler. Sağ olsunlar bizde Anadolu kültürü bir tabak yapıp getirdiler, ikram ettiler. Ben çok çünkü böyle özel günler şeyim yok yani. O gün anladım lan bugün yılbaşı mıydı falan diye oldum böyle biraz. Ya doldurmuyorsun beynini Hayır bu şeylerle. Hani çok fazla böyle detay yok kafanda. Yok. Yüksüzlük oluyor. Yok burada. abi. Doğru mu? Abi yük mü kalmadı ki. İstanbul'da bütün Ne yükten değişti? Tamam kurtulduk. şöyle bir daha anlaşılacak böyle süzgeç Abi şeklinde ne değişti? süzelim. Bir Klasik- özet geçecek bir cümle klasik abi. söylersen. Ne değişti abi? Eşyaya bağımlılık değişti. Mülke bağımlılık değişti. Mülksüzlüğü mü seviyorsun? Mülkiyetsizlik düşüncesi gelişmeye başladı. Yani benim Bunu açar mısın biraz? Şöyle abi İstanbul'dayken işim gereği kurumsal hayatta toplantılar oluyor. Biliyorsun yani yekür kümye hikayesi. Evet. Üstüne başına dikkat etmek zorundasın. Yani bu da bir tercih yani. 2 tane takımla da idare edebilirsin. 12 takımla da idare edebilirsin. Ama işimiz gereği abi sürekli almışız Murat abi.
Almışız da almışız. Almışız Allah almışız. Buraya geldiğimde İstanbul'da da kiracıydım abi. Orada da müstakil bir yer kiralamıştık. Abi dediğim gibi Bodrum'a bir valizle geldim ve o valiz hala şu görmüş olduğun dolabın içinde abi. Evet, roket bu. Evet, bu bizim roketin, bu evlat. Bu evlat, bu can. Bu arada ben geldim, hiç böyle bir havlama, oynayalım Hiç diyor. abi, sıfır. Hiç havlama Yok bir şey. abi, hiç. Mesela dışarı çıkartıyor musun? Bu arazinin dışına da Abi. çıkartıyor musun dışarı? Yani benden daha kaliteli yaşıyor. Günde 4 saat antrenman yapıyoruz abi. Sen şimdi dedin ya bu memur yani memur zihniyetinde. Olacaktı. KPSS kazanamadı abi. Bir Yani dönem biz ayrı kaldık. O Polis- sürede evet emniyet kurumunda yetiştirmek üzere verilmişti. Ama işte orada bazı prosesler geçerli. O proseslerden kaldı bizim oğlan. geçemedi ya. Evet geçemedi abi. Çünkü hakikaten adına münasır yani roket abi durmuyor. Dışarıda falan arabalara falan böyle nerelerine bakıyor falan, böyle saldırıyor mu arabalar? Abi çıkalım direkt bagaja gider. Direkt bagajdan başlar yani. İyi bakalım. Evet abi. Evet. Evini tanıt diyeceğim. Daha cümlem bitmeden Ev bitti. ev bitti. Güzel ama evet. Abi burası bir tiny house. Lütfen saatlerinize bakınız. Yalnız 17 saniyede tamam bu iş. İki kişi, 3 kişi, 4 kişi misafir edebiliyorum. Böyle bir ufak Roket Bey'in koltuğu var. Onun koltuğu. Bana köşede yer kalıyor sadece. Evet. İşte burada hayatımızın, sosyal hayatın gerçekleri var. Isınma klimayla ama çok çalıştırmıyorum abi. Minimumda çalıştırıyorum. Bir geçen gün çok soğuk oldu. O zaman çalıştırmak zorunda kaldım. Kendine yemek yapabiliyor musun? Abi yapmaz mıyım ya? Öyle bir dedin ki o zaman Gönül koyarım. Yapıyorum abi, yapıyorum. Onu da şöyle abi, annem sağ olsun çok küçük yaşta tamamen o sorumluluğu bana verdi. Hani biz bugün varız, yarın yokuz. Yemek yapmayı da öğren, evini temizlemeyi de öğren, çamaşırı da öğren, bulaşığı da, faturanı da öde. bunları tecrübe et. Evet abi. Tüm ne derler? Metasal hayatım bu. Yani bu kadarım abi işte. Bu musun? Buyum abi bak buyum. Biraz karışıktır ama yani idare et. Buyum abi. Bodrum'dan geldiğim bir bavul 4 sene önce hala bir bavul. Yenileri gitti, eskileri geldi, eskileri gitti, yenileri geldi. Hiç fazlasından almıyorum abi. İhtiyacım yok çünkü. Yetiyor bana. Anladım. En iyi ne yemek yaparsın, yoksa sadece böyle çorbayla mı geçiştirirsin? Abi normalde benim yemek düzenim çok problemliydi. Ben yıllarca tek öğün beslendim. İşte uzmanlara gittikten sonra falan filan 2 öğüne çıkardım. Şimdi sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Ne uzmanı? Böyle terapiye mi ihtiyacın vardı? Bir dönemsel evet profesyonel yardım aldım. Faydasını gördün mü? Abi görmez misin? Başın ağrınca doktora gidiyorsan, ruhun sıkılınca da doktoruna gidiyorsun. İlme sahibine gidiyorsun yani. Başkaları için yaşamak, başkalarını mutlu etmek. Hayatı kendi merkezinden çıkartıp başkalarını merkezine koyma hikayesi. Abi en büyük faydası bana o oldu. Bana onu öğrettiler yani. Taneler 2 tane ruhsatı var. Çok hızlı geçeceğim. O1 ve O2 şase büyüklüklerine göre. Bunlar belli bir şekilde buraya geliyorlar ve plakalı geliyorlar. Normalde bu O2 büyük olanlardan. Yanlış biliyorsam da lütfen düzeltsinler. Ben bildiğim kadarını aktarıyorum. Trafikten men ediliyor ama plakası kalıyor. Çünkü buradan bir başka bir yere götürülmeme taahhütü veriliyor. Ve öyle olunca da elektriğinin, suyunun, merkezi, kanalizasyona her şeye bağlanabiliyorsun abi. Yani buraya geldiğimde yani tarım, toprak, işte meyve, sebze hiç bilgi yok abi, sıfır. Seni gördük abi. Dedim ki ya böyle bir şey varmış ya. Permakültür ne demekmiş, toprak ne demekmiş. Şimdi abi şeyi araştırdım. Böyle sebze yatakları yapıyorlar. Evet. Böyle profil saçlardan. Ahşap çok pahalı. Veya ahşap herhangi bir yapıyorlar. şeyden de olabilir. Etrafını Evet, toprağa tutmaktır evet. yani. Bir de hügel Tarım. disiplini var. Evet. O hügel içinde çok uygunum abi. Her yerimde budanmış ağaçlarım var. Toprak zaten çok verimli. Buraya şimdi bir dahaki sefere geldiğinde büyük ihtimalle 3 tane sebze yatağıyla karşılaşmış olacaksın. En azından yeşilliğimi çıkartayım. ufak Evet tefek abi böyle. sezonsal yani. Mevsiminde neyse onu yemek kadar güzel bir şey var mı ya? Evet, yeri de güzel bu arada. Sanki
Evet evet abi, burası o durum sabah için da oluşmuş, evet. akşama doğru da güneş alıyor. Aha, tam evin yanı. Hem evin yanı hem daha korunaklı bir yer. Zeytinler de baba gibi durmuş. Abi zeytinler bunlar. Onlar buradaymış. Biz sonra gelmişiz. Böyle şu anda sadece bu alan içinde 12 tane böyle zeytin ağacı var. Bodrum mandalinası diyorlardı. Ne bileyim abi ben Bodrum mandalinasını. Burada tanıdım. Evet. Sorumluluklar bitmiyor ama değil mi? Bitmez abi. Şimdi orada başka sorumluluğum vardı. İşte mesela şehirde yaşarken, beyaz yaka çalışırken. Evet. Geldin bu kadar ağacın sorumluluğunu aldın Evet mesela. abi. Evet. Sorumluluklar sadece böyle renk değiştiriyor, şekil değiştiriyor. değiştiriyor. Ve şu anda herhalde aldığım hayatımdaki en güzel sorumluluklar. Değil mi? Kaş'a işte arkadaşımın yanına gittim. Dedim ki işte İngiltere'de bir arkadaşım var. O da dedi ki işte gel. Hani artık burada devam et. Okey dedim. Tam böyle vize başvuruları her şey yapıldı. Şu anda çalıştığım bu uluslararası şirketten teklif geldi. Dedim ki neresi için düşünüyorsunuz? Bodrum için. Dedim ki daha benim burada yiyecek ekmeğim var. Ne enteresan. Evet ya. abi. Açtım abi ilanları. 14 dönüm başlığını gördüm. Direkt aradım abi. Yani ev mi var, kulübe mi var, çadır mı var? Hiçbir şey bilmiyorum abi. Bana bahçe lazım diyor. Evet. Öyle mi? Aradım. Dedim ki böyle böyle ben şu. Evinizi tutmak istiyorum. Okey yani bir gelip görseydin. Yok dedim ya. Görmek falan istemiyorum dedim ya. Lütfen dedim gönderin. Hemen kaporları gönderdik. Hatta ilk eve ben gelmedim. Abim geldi, anahtarı teslim aldı. Benim İstanbul'daki işim uzamıştı. O geldi. Onun da uyku problemi var abi. İlk o tecrübe etti bunu. Aradı beni. Oğlum dedi burada dedi. Burası Uyunur. ne ya dedi. Burada dedi uyunuyormuş dedi yani. Burada uyunuyormuş dedi. Sonra buranın hikayende de başladı abi. Buranın çok tatlı mal sahipleri. Bana çok yardımcı oldular. Ve böyle bir deneyime bana nasıl derler? İmkan verdiler. O yüzden şimdi abi bakmayayım da ne yapayım abi şimdi ben bu ağaçlara. Kaliteli insan her yerde lazım ya. Evet kesinlikle. Durum mandalinası hiç görmedin hayatında. Ben Evet sana abi. ikram edeyim. Abi sevinirim. Sen lütfen. görmemişsindir. Ben Çünkü hiç senin öyle 14 dönüm bahçenin içinde yaşıyor gibi bir halin yok. halim yok. Al Çok canım. naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Al sana Bodrum mandalinası. Bazı yerlerin coğrafi işareti var arkadaşlar. Zeytin bizim burada, mandalina bizim burada, portakal bizim burada. Güzel topraklarda yaşıyoruz. Kesinlikle. Bir de hani insanlarda şey de var ya, deniz, kum, tatil, güneş, evet, Evet. eşittir Bodrum olabilir. Evet. Türkiye'nin başka yerlerde var tabii ama şu an Bodrum'da olduğum için böyle konuşuyorum. Ama işte böyle de bir hayat var. Sen de böyle burada Kesinlikle abi. 30 metrekarede. Var mı 30 metrekare burası? 21 içerisi yaşam alanı 21 net. Bununla beraber verandayla 9-10'da 30 oluyoruz abi. 30 evet. metrekarede yaşayan 37 yaşında. Annesine babasına küs olmayan, hayatta yok, baskıları yok. olmayan, Asla. gayet özgür olan ama Kesinlikle. kendini arayan ve dönüşüme başlamış ama Etmeli. öğrenmeye devam eden Kesinlikle. güzel bir kardeşimizle beraberiz. Teşekkürler. Bakalım ama Bodrum manyasının tadı nasılmış? Başka ismin var mı? Ahmet. Bir tane daha ismin varmış. Taha, Ahmet devam Ahmet ediyor. Taha. Bu sizin eseriniz. Hadi buyur. Ben mi attım o muzu? Bu muzu buraya atmayı siz öğrettiniz. Bak. Yani şu anda çok büyük bir yemek tüketimim olmadığı için benim Böyle böyle anca çıkıyor. benim kompostum bu kadar abi. Bir sene sonra Bir sene sonra evet yani sebze yataklarında başlayınca bir kompost yatağı daha yapacağım. evet çıkacak. Belki Evet. tavuk da gelir buraya. Vallahi niyetim var. Çünkü küçükken babam bir kümes yapmıştı. Oradan biraz tecrübem var. Acı tecrübelerim. Değişik bir kardeşimizle beraberiz. Nasıl bir yol bizimki de ya? Böyle değişik değişik, farklı farklı. Ama üzerinde önemli durduğum, seçtiğim, içimin onun içine yol yaptığı kişileri çekiyorum. Bir şey vereceğine inandığım, bir şey hissettiğim benim de. Çünkü hep söylediğim bir şey var. Videolarımla beraber götürüyorum hayatıma. Niye bakıyorsun öyle güzel güzel? Çok güzel anlatıyorsun abi ya. İşte muhabbet bu ya. Muhabbet içinde olma bu. Bu arada daha önce çekmiş olduğum Bodrum'da Yahşi'de İso Baba'nın çiftliği diye bir arkadaşımız var. Onu da yakın zamanda çekmiştim. Şimdi biraz sonra oraya gideceğiz. O gelir misin? Bu çok Tanış- sevinirim. Tanıştırayım mı seni onunla? Kesinlikle. Çok mutlu Al olurum. sana bir muhabbet daha işte. Evet. Ne Hadi güzel. buyur. Şeye bak ya. Ne derler ona? O atmosfere bak değil mi? Böyle o çembere bak ya. Çok güzel ya. Plansız, programsız her şey. Doğru insanlar doğru insanları bulsun. Topunu mu aldın buradan sen? Toplarını almış, toplarını. Evet.
Hadi gel. Gezelim bir, çık bakalım, alana çık. Neler yapıyorsun? Neler var, neler yok. Neler oluyor burada? Hadi. Bir kontrol et ya bahçeyi. Kim gelmiş, kim gelmemiş. Şşt. Aferin. Aferin, bravo. Aferin, bravo sana. Aferin, bravo. Neden mimiklerin hep aynı? Ya bilmiyorum abi ya. Galiba çok böyle durağan, böyle inişleri çıkışları konuşmamda olmadığın için olabilir ya. Evet ama abi burası benim ofisim. Ben burayı çok seviyorum. Ben buraya aşığım. Yani hava soğuk olsa da buradayım, sıcak olsa da buradayım. Roketle vakit geçiriyorum, kitaplarımı burada okuyorum. Araştırmalarımı burada yapıyorum. Müziğimi burada dinliyorum. Yemeğimi burada yiyorum. Şimdi önümüzdeki kış için salçaların her şey için koyacağımız dışarıya bir buzdolabı da aldık ama şu anda böyle birazcık dolap olarak kullanılıyor. Abi en önemlisi benim buraya gelirken en büyük çekincelerimden biri hani bu yangınlar hikayesiydi. Ve komşularım da sağ olsunlar beni bu konuda uyardılar ve ilk işim bu eve geldiğimde 2 tane büyük yangın tüpü almak oldu. Burada uyanıyorsun böyle. Abi evet. Güne burada başlıyoruz. Kuş sesleriyle, yağmur sesleriyle. Gün ışığımızı buradan alıyoruz. Açıyoruz kapımızı, dışarı çıkıyoruz. Bir esniyoruz beraber. Ondan sonra Roket Bey'in rutinleri var. Gider bir bahçeye bakar, kontrol eder. Asayiş berkemal mi? Dün gece ne olmuş raporunu alır. Ondan sonra bir dışarıya çıkarız sosyalizasyon için. Geliriz antrenmanları, yemeği. Zaten saat 9 olmuş oluyor erken başladım. Yani bu kadar şey yani saat daha 9 abi. Öyle düşün yani ne kadar erken kalktığımızı. Bodrum'la ilgili bir fikrin var mı? Bodrum sana göre nasıl bir yer? Abi benim hiç aidiyet duygum olmadı. Ama burada 3 sene yaşadım. 3 seneden sonrasında ve gittim. Tekrar geri geldim. Burada, bu evde, bu bahçede artık bir yerlere bir şeye ait olduğumu hissetmeye başladım. Bodrum çok güzel bir yer abi. Bodrum gerçekten cennet. Denizi var, doğası var, yeşili var. Bir de en çok sevdiğim şey nasıl bir hayat yaşamak istiyorsan sana o hayatı sunuyor. Bohem bir hayat yaşayabilirsin, lüks bir hayat yaşayabilirsin. Ekonomik durumuna göre o hayatı kurabilirsin. Tabii ki finansal dengelerle alakalı bir şey bu ama Yapmaktan keyif alacağını düşündüğün bir hedefin, bir hayalin var mı? var abi, Mesela var. nedir? Yani bir bu kadar daha arazi sahip olmaktan bahsetmiyorum. Kiralanıp da olabilir. Ortak bir şey de olabilir. Bir kooperatif kurmak. Ve bu kooperatifte atıyorum mesela sizin kanaldaki bir beyefendi var. Tatlı patates yetiştiriyor. Ona bir alanı verim, o gelsin orada tatlı patatesini yetiştirsin ve insanlara bunu nasıl yetiştirildiğini öğretsin. Cengiz abi. Adam topraktan ev yapıyor abi. Gelsin onu öğretsin orada. Siz bunu prodüksiyon yapıyorsunuz. Bunu öğretin. Çocuklar gelsin toprakla uğraşsın. İşte müzik tarafındaki arkadaşlarım, sanatçı arkadaşlarım gelsin. Onlar müzik yapsın. Yani bir community. Onu kurmak istiyorum. Ve olacak. İnanıyorum buna. Yani çok uzun zamandır inanmadığım kadar buna inanıyorum. Hadi bu kadar 3 yapraklı yoncanın arasında 4 yapraklıyı bul. Harekete geçirelim kooperatif. Hadi bakalım. Abi benim olmazları olur mu var? Hadi bana, bakalım. Bana Bakalım böyle bulabilecek şeyler misin? verme ya. Neden hep 4 yapraklısı? Hani hiç olmayan aranır. Abi Hadi bakalım evet. bulalım. Var mıdır acaba? Abi denk geliyormuş düşünsene. Vallahi ya. Yarın başlıyormuş, startı veriyormuşuz. Ne güzel olmaz mı ya? Bak şu an ben geziyorum. Şu an izleyiciler de geziyor. Benim gözümden kaçıp birinin yakaladığı olabilir. Düşünsene o yakalayan benim şu anda burada 30 santimim var. Yakalayamıyorum ve 2700 kilometre ileride birisi yakalıyor olabilir yani. Abi, Ne süper diyorsun? olur ya. Vallahi mucize işte. Ya video boyunca hep böyle şapkalı gördüler seni. Evet abi. Şöyle bir Tabii. çıkartmak hay hay. ister misin? Heh. Abi saçlardan da kurtulduk. Saçların yükünden de kurtuldum. Saçlarım çok uzundu. Buralarıma falan geliyordu. Tabii bunun kestireli 1-2 yıl oluyor ama o zaman bağışladık saçlarımızı ve o beni çok mutlu etti. O saçlarım da
birilerine nasip oldu. Birilerinin belki tedavisinde fayda sağlamış olmak bile bana çok iyi geldi. Şimdi abi bu modele geçtim. Bu da aşırı kullanışlı bir model abi. Evet, kafa yapım biraz uygun olmayabilir ama ben çok mutluyum bu halimle ya. Çok rahat ediyorum abi. Yıkıyorsun ve kurulamadan tak diye çıkıp gidebiliyorsun yani. Yıka ve çık. Yıka ve çık abi, net. Bu kanalda bir şekilde size çarpan videolar, karşınıza çıkan bölümler varsa bence bana göre şanslısınız. Çünkü birileri uçurumdan atlamış, sizler atlıyorsunuz ama kolunuzu kırmıyorsunuz. Bu tecrübeler insanlara bunu gösteriyor.